Yaşayan kişinin doğa olup olmadığı tamamen netleşti. Bu konuya son noktayı koyuyoruz. Ayrıca yeni bölümde yaşanacak şok edici olaylar heyecan ve kaos seviyesini daha da yükseltecek. Fatih ile Başak gerçekten evleniyor mu? Bu işin sonucunda hangi sürprizler yaşanacak? Ünallar ve keskinler arasındaki gerilimde olayları kızıştıracak yeni bir perde açılıyor. Tuncay'ı ihbar eden aslında kimdi? Ömer'i ve Kıvılcım'ı hangi bomba olaylar bekliyor? Salkım'ın dizideki ağırlığı giderek artıyor ve çok sürpriz bir hamlesi olacak. Ayrıca dizide beklenmedik bir ilişki daha başlıyor. Tüm bunları ve daha fazlasını şimdi sizlerle paylaşacağız. Videonun her saniyesini dikkatle izleyelim. Ünallar ve keskinler arasında adeta bir savaş başladı. Ömer'in Hikmet'in intikam hikayesinde yer alması aslında tüm aileyi ateşe attı. Dizideki bu yeni dönem bir hayli heyecanlı ve gerilimli oldu. Tuncay, yanlış anlaşılmalar sonucu Abdullah'ı vurmak için Ünalların şirketini bastı ve olaylar patladı. Aslında Tuncay'ı şikayet eden Abdullah veya Fatih değil, muhtemelen Asil. Çünkü Ömer'le ve Abdullah'la büyük gerilim yaşayan Asil, olayları kızıştırmak için böyle bir hamle yapmış olabilir. Ayrıca Asil olmasa bile Keskin ailesinin zaten başka düşmanları da var. Kısacası Ömer'in bu ailenin içine girmesi, Ünalları ve özellikle Fatih'i geri dönüşü olmayan bir yola soktu. Başak, Tuncay'ın huyunu bildiği için kan dökülmemesi adına anlık olarak Fatih ile evleneceğini söyledi. Bu fikir işe yaradı. Çünkü Tuncay Abdullah'ı vurmaya gelmişti ama çıkarken dünür olarak çıktı. Ünalların evinde her hafta bir nikah kıyılıyor. Elbette Fatih ile Başak arasındaki evlilik sadece bir formaliteden ibaret olacak. Bu ikilinin enerjisi henüz uyumlanmadı ve didişmeye devam edecekler. Ancak bir süre sonra birbirlerinin derinliklerine indikçe ve tanıdıkça işler değişmeye başlayacak. Bu ikili için büyük aşklar nefretle başlar klişesini söyleyebiliriz. Yani Fatih ile Başak arasındaki evlilik kurgusu zamanla gerçek bir aşka dönüşecek. Bu da demek oluyor ki Ünal ailesi resmen bir mafya ile dünür olacak ve dolaylı olarak başları beladan kurtulmayacak. Elbette bu durum Ömer ve Abdullah'ın arasını da etkileyecek. Çünkü bu işe sebep olan Ömer'di. Üstelik Ömer'le ilgili daha bomba sürprizler yaşanacak. Şimdi gelelim bu konuya ve yaşayan kişinin doğa olup olmadığı konusuna. Ömer'in büyük bir karakter dönüşümü yaşayacağından bahsetmiştik ve bunu görmeye başladık. Asil'e sert bir şekilde racon kesti. Israrla Keskin ailesinin içine girdi ve son olarak Kıvılcım'a büyük tepkiler gösterdi. Beklediğimiz gibi Ömer ve Kıvılcım arasındaki tüm ipler koptu. Uzunca bir süre ayrı kalacaklar. Ömer bu süreçte Hikmet'in destekçisi olmaya ve mafyatik karakter dönüşümüne devam edecek. Hikmet ise yarım kalan intikam hesabını tamamlamak için harekete geçecek. Böylece olaylar daha da kızışacak ve heyecan seviyesi giderek yükselecek. Yani Ünallar ilk kez böyle bir döneme girmiş olacak. Hatta Ömer'in hamleleri ileride Kıvılcım'ı ve bebekleri Kemal'i bile tehlikeye atabilir. Ancak şimdilik Fatih ile Başak'ın evliliğinden dolayı ortalık sakinleşecek. Diğer yandan kurnazca ve zekice planlar yapan Asil bu planlarına devam edecek. Bir yandan da tekneden kimin kurtulduğunu öğrenecek. Son bölümde kurtulan kişinin yeşil gözlü biri olduğunu öğrendik. Doğal olarak akıllara Doğa geldi. Işıl olma ihtimali tamamen yok oldu. Ayrıca eğer bu kişi Doğa çıkarsa estetikle yüzünü değiştireceğini ve başka bir oyuncunun bu karakteri canlandıracağını düşünmüştük. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Doğa karakterinin dizideki hikayesi tamamen bitti. Başka bir oyuncu da bu karakter için diziye dahil olmayacak. Bu konuya böylece son noktayı koymuş olalım. Kurtulan kişi ise muhtemelen tanımadık başka biri çıkacaktır. Böyle bir durumda neden merak unsuru barındıran bu tarz bir senaryonun yazıldığını anlamak ise zor. Çünkü altı boş çıkınca saçma bir durum olmuş olacak. Şimdi gelelim Salkım'ın sürpriz hamlesine ve dizideki şaşırtan ilişkiye. Salkım yüksek enerjili olarak diziye renk kattı ve aileyi adeta canlandırdı. Pembe gibi muhafazakar ve yapıcı, Alev gibi nazlı, Işıl gibi maske taktığı bir karakteri var. Tam Abdullah'ın istediği gibi biri. Işıl varken diyet yapan ve sadece ot yiyen Apo, Salkım sayesinde pastırmalar ve sucuklar yiyerek şenlik yapmaya başladı. Evet, Salkım karakteri iyi başladı ve aileye sıcaklık kattı. Fakat önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi oğluna olan aşırı düşkünlüğü ve onu paylaşamama isteği Salkım'ın farklı bir yüzünü ortaya çıkaracak. Oğluna karşı iyi anne modelini oynayan Salkım, oğlunun Çimen'le evlilik işine Kıvılcım'ın engel olacağını düşünerek Çimen'e ve Kıvılcım'a iyi davranıyor. Üstelik Kıvılcım'la aralarındaki gerginlik giderek artacak. Çünkü Emir'le Çimen'i evde bastıktan sonra kesin olarak Çimen'i gelin olarak istemediğinin altını çizdi. Ve bu durum hem Emir'le Çimen'i hem de Kıvılcım'ı yakından etkileyecek. Çünkü Salkım'dan beklenmedik sürpriz hamleler gelecek. Bu arada Asude'nin Abdullah'ı kıskanması ise bir hayli sürpriz oldu. Demek ki Asude pusuda bekliyormuş ama sıra ona gelmedi. Diğer yandan dizide sürpriz bir şekilde Asil ve Nursema etkileşimi başladı. Bu kadar olursa şaşırmayız dedik ve oluyor. Üstelik bu etkileşim birkaç bölüm sonra Rüzgar'ın diziye dahil olmasıyla çok farklı bir yöne doğru evrilecek ve peş peşe sürprizler yaşanacak. Peki siz dizideki yeni senaryoları nasıl buldunuz? Yeni karakterlerden hangilerini sevdiniz? Yorumlara yazın.
Yeni videolarda görüşmek üzere. Tüm gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.